Şimdi yıl 1990. Bir adam tahmin listesi yayımladı. Dedi ki bilgisayarlar 1990 yılında bir satranç ustasını yenebilir. Tabii kimse inanmadı başta. 1997 yılına geldiğimizde Deep Blue yapay zekası dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yendi. Sonra internet denen bir şey var ve 2000 senesinde tüm dünyaya yayılacak dedi. Tabii internet ağı kavramı o dönemde akademisyenlere bile çok ilginç geliyordu. Ve hiç kimse bunun böyle olabileceğini düşünmüyordu. Ama ne oldu? İnternet 2000 senesinde tüm dünyayı sardı. Sonra konuşma tanıma sisteminin genişleyeceğini söyledi. Google'a "Hey Google, Hey Siri" gibi komut veriyoruz. İşte bu adam kim mi? Bu adam Ray Kurzweil. Mucit, bilim insanı ve Singularity Üniversitesi'nin kurucusu. Ve üstelik Google'da baş araştırmacı. Ve 1999 senesinde şöyle bir şey söyledi. Yapay zeka 2029 yılına geldiğimizde insan zekasıyla eşdeğer bir noktaya gelecek. Şimdi 2026 senesindeyiz. 2029'a 3 sene var ve görüldüğü gibi hiç de imkansız bir durum değil bu. 2024 senesinde İnsanlık 5.0 adlı bir kitap yayınladı ve Ray Kurzweil bu kitapta şöyle bir şey yapıyor. 20 yıl sene önce söylediklerinin hesabını veriyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Haklıydım ve gelmekte olan geliyor. İşte bugün bu kitabı okuyacağız. Zaman çizelgesini, argümanlarını ve eleştirilerini baz alacağız. Ve sonrasında sizi kendi kararınızı almanız için rahat bırakacağım. Şimdi Kurzweil'e inanmak zorunda değiliz elbette ama onun ne demek istediğini anlamak zorundayız. Şimdi katlanarak büyüme yasası diye bir yasa var. Şimdi teknolojide temel bir soru vardır. Teknoloji üstel mi büyüyor, doğrusal mı büyüyor? Şimdi doğrusal bir grafik şöyle ve üstel bir grafik şöyledir. Yani doğrusal bir grafik aslında 0, 1, 2, 3, 4 gibi giderken üstel bir grafik her sene çarpı 2 olarak ilerliyor. Yani bu sene 2 ise bir sonraki sene 4, 6, 8, 10 şeklinde ilerliyor. Yani başlangıçta aslında grafikler arasında hiçbir fark gözükmüyorken zaman içerisinde aradaki fark acayip açılıyor. Ve Ray Kurzweil de bu ifadeyi kanıtlamak için şöyle bir tablo ortaya koyuyor. Yani Kurzweil'in argümanı şu: bu veriler bir tesadüf değil, bu bir yasanın sonucu. Ve günün sonunda bir yasa mevcutsa her şey yasaya göre işler. Neden? Çünkü bugün gerçekleştirilen bir teknoloji başka bir teknolojinin gelişmesine ön ayak oluyor. Mesela geliştirdiğimiz bir çip daha iyi bir çip oluşturmamıza olanak sağlıyor. Veya geliştirdiğimiz bir yazılım başka bir yazılımın ortaya çıkmasına imkan tanıyor. Burada Kurzweil'in çok güzel bir örneği var. İnsan Genomu projesi. 15 yıllık bir proje olarak planlandı. 7 yılın sonunda yalnızca %1'i tamamlanmıştı. Ve eleştirmenler teslim diyordu. Ama %1'den başlayıp her yıl 2'ye katlarsanız 7 yıl sonra %100'e ulaşırsınız. Proje zamanında tamamlandı. İşte bu aslında üstel büyümenin insanı yanıltan tarafı. Yani başlangıçta sıfıra yakın gözüküyor diyorduk ya, işte başlangıçta sıfıra yakın gözüken şey ilerleyen zamanlarda hala aynı devam edeceği gerçeğini söylemiyor. Ve Kurzweil şöyle bir şey ekliyor. Yapay zeka hala %1'lik bir zaman diliminde. Henüz eksponansiyel gelişme dönemine girmedi. Şimdi Kurzweil evrimi tam olarak 6 çağa bölüyor. Birinci çağ fizik ve kimya çağı. Evren 13.8 milyar yıl önce büyük patlamayla ortaya çıktı. Evren atomları oluşturdu. Bilgi maddenin yapısını kodladı. Periyodik tablo zaman içerisinde oluştu. İkinci çağ ise biyoloji ve DNA çağı olarak adlandırıyor. 4 milyar yıl önce bilgi DNA'ya taşındı. Evrim milyarlarca yıl sürecek bir yazılım güncelleme dönemine girdi. Tek hücrelilerden çok hücrelilere, çok hücrelilerden memelilere. Üçüncü çağı da beyin çağı olarak isimlendiriyor. Nöral ağlar ortaya çıktı. İnsan neokorteksi, dili, soyut düşünceyi planlamayı mümkün kıldı. Bilgi artık DNA'da değil, sinirsel bağlantılarda depolanıyordu. Dördüncü çağda teknoloji çağı. İnsanlar araçları, makineleri ve teknolojiyi yarattı. Bilgi kağıda, disklere ve sunuculara aktarıldı. İşte biz tam olarak bu çağın ortasındayız, bu çağdayız. Beşinci çağ insan zekası ve teknolojinin birleşimi çağı. İşte Kurzweil'in öngördüğü çağ bu. Yani diyor ki biyolojik beyin yapay zeka ve nanoteknolojiyle birleşecek. İnsan zekası da milyon kat genişleyecek. Altıncı çağda ise evren uyanıyor çağı. Yani zeka maddeyi ve enerjiyi çeviriyor. Evrenin içerisindeki tüm atomlar ve fotonlar bilgi işleme sürecine evriliyor. Kısaca diyor ki evren artık uyanıyor. Yani Kurzweil diyor ki önümüzdeki 5-10 yıl 5. çağın ortaya çıkmaya başlayacağı dönem olacak. 2029 senesinde yapay zeka insan zekasına ulaşıyor. Şimdi 1999 senesinde Ray Kurzweil'in yayımladığı bu kitap 2029 senesinde bir yapay zeka Turing testini geçecek diyor. Yani insan gibi konuşacak, insan gibi düşünecek. Tabii o dönem bu tahmin çok alay konusu oldu yani. Şimdi 2024 senesine geldik. ChatGPT 4. Birçok mesleki sınavı geçti. İşte baro sınavını geçti. Tıp uzmanlık sınavını geçti. Yani yapay zeka sistem kartları insan seviyesi ifadesini kullanmaya başladı. Yani işte Kurzweil haklı mıydı? Henüz tam olarak değil. Ama zamanla görüyoruz ki şaşırtıcı derecede doğru çıkıyor.
Peki bugün bizi 2029 senesinden ayıran neler var? Bunu bir tabloyla rahatlıkla gösterebiliriz. Görüldüğü gibi bazı kısıtlar, mevcut durumlar ve 2029'a kadar kalan öngörülerimiz bu şekilde tablo olarak gösterebiliyoruz. Bu noktada Kurzweil'in öngörüleri bu ama Elon Musk'ın başka bir şey söylediğini görüyoruz. Elon Musk tam olarak bu döneme erken diyor. Çoğu insan artık haklı olduğumu kabul ediyor ama benim tarihimden önce olacak diye düşünüyorlar. Ben hala 2029 diyorum. Ve onu eleştirmeye gerek görmüyorum diyor. Eğer haklıysa bu sadece artık bir teknolojik gelişme olmaktan çıkacak. Bu aslında tarihte bir kırılma noktası haline gelecek. Yani insan zekasına ulaşmış bir yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başlayabilir. Bu noktadan sonra da ne olacağını kimse bilmiyor. Hatta bazı açıklamalar var bazı CEO'lar tarafından. Yapay zekanın kendi kendine geliştirmesini durdurmazsak beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabileceğimizi ifade ediyorlar. 2030 yılında beyin buluta bağlanıyor. 2029 bu hikayenin bir başlangıcı aslında. Ray Kurzweil'e göre 2030 yılına geldiğimizde neler olacak? Ray Kurzweil'e göre 2030 yılının başlangıcında daha köklü bir şeyler olmaya başlayacak. Yani aslında beyin bilgisayar arayüzlerinin geliştiğini vurguluyor. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Bugün bile Neuralink, BrainGate gibi şirketler beyin bilgisayar arayüzlerini test ediyor. Daha önceki videolarımda da dile getirdiğim gibi hala izlemeyenler varsa o videolardan izleyebilir. Açıklamalar kısmına bırakacağım. 2024 yılında Neuralink bir insan üzerine, insanın beynine bir çip yerleştirdi. Hasta düşünce yoluyla bilgisayar faresini oynatabiliyor hale geldi. Ama Kurzweil'in burada öngördüğü şey daha derin aslında. 2030'larda nanobotlar kılcal damarlar aracılığıyla beyne giriyor ve nöronlarla iletişim kuruyor. Neokorteksimiz bulutlarda genişliyor. Peki pratik anlamda ne değişir? Birazcık hayal edelim. Mesela bir dili öğrenmek istiyorsunuz. Normalde bir dili öğrenme süreci 1-2 sene. Ama artık bu teknolojiler sayesinde 1 saatte öğrenebiliyorsun. Mesela bir şey araştırmak istiyorsun. Bugün ne yapıyoruz? Google'a giriyoruz, araştırıyoruz değil mi? O zaman sadece düşünmemiz yetecek. Biriyle iletişim kuruyorsunuz. Bu sadece artık kelime yoluyla değil de sadece düşünme yoluyla olabilecek. İşte tüm bunlar Ray Kurzweil'in bilim kurgu olarak değil bir mühendislik problemi olarak isimlendirdiği şeyler. Yani diyor ki tüm beynin haritalanmasına gerek yok. Evrim beynimize karmaşık ama verimsiz bazı yapılar verdi. Biyolojik nöronal sistemleri daha doğrudan oluşturulmuş yapay zeka sistemleriyle destekleyebiliriz diyor. Peki bunun farkı ne olur? Günümüz insanı ile bağlantılı insan arasındaki fark bizimle bir karınca arasındaki farktan bile daha büyük olabilir. Peki 2040 yılına geldiğimizde acaba ölümsüzlük mümkün olabilir mi? Şimdi burada Kurzweil'in en tartışmalı iddialarından birine geliyoruz. Şimdi 2030'lu yılların başlarında nanobotlar sağlık alanına giriyor. Kanda dolaşıyor, kalp sorunlarını çözüyor, kanserli hücreleri tespit edip tedavi ediyor. İşte 2040'a geldiğimizde de Kurzweil şöyle bir şeyi öngörüyor. Nanobotlar kılcal damarlar sayesinde beyne gidiyor ve tüm bellek ve kişilik verilerinin bir kopyasını çıkartabiliyor. Yani aslında biyolojik sınırın ötesine geçebilecek hale geliyor. Peki bu ne anlama gelir? Kurzweil şunu diyor aslında, ölüm bir mühendislik sorunu ve eğer bir mühendislik sorunu varsa bunun çözümü de vardır. Mevcut biyolojimiz ortalama 120 seneyle sınırlanıyor. Hücreler, DNA'ların hepsi bu süre zarfında bozuluyor. Nanoteknoloji de bu süreçlerin hepsini durdurabilir ve tersine çevirebilir. Ve 2030 itibariyle Kurzweil de şöyle bir şey öngörüyor. Her geçen yıl aslında biyolojiden dolayı kaybettiğimiz ne varsa teknoloji bize bunların hepsini kat ve kat geri verecek. Yani ölüm kaçış hızına ulaşıyoruz. Bunun yanında çok daha uçuk bir iddia var da afterlife teknolojisi. Yani ölen bir kişinin verileri ve DNA'sı birleştiriliyor ve o kişi sanal olarak tekrar canlandırılabiliyor. Kurzweil bunu kendi babası için hayal etmiş. Çünkü küçük yaşta babası vefat etmiş. İstiyor ki babası tekrar aynı sohbetleri gerçekleştirebilmek için babasını tekrar canlandırsın. Eleştirmenler burada çok enteresan bir şekilde tepki gösteriyor. Peki ama böyle bir şey mevcut olursa o gerçekten gerçek kişi mi yoksa kişinin sadece bir simülasyonu mu? Bu sırada şöyle bir şey cevap veriyor. Ya kendiniz bile saniyeler içerisinde değişiyorsunuz. Kimlik sürekli güncellenen bir patern. Bu patern devam ettiği müddetçe de siz devam ediyorsunuz zaten. 2045 yılına geldiğimizde ne olacak? Tekillik, büyük yeniden başlangıç. Şimdi tekillik fizikteki bir kavram ve kara deliğin tam merkezindeki bir nokta anlamına geliyor. Ve orada bildiğimiz tüm fizik yasaları geçersiz. İşte tam olarak o noktada aslında ne olduğunu bilmiyoruz yani. Kurzweil buradaki bu metaforu özellikle seçiyor tabii ki. Tekillik yapay zekanın insan zekasını geride bıraktığı öyle bir andır ki bu noktadan sonra insanlığın gideceği noktayı görebiliyor olmak anlamsız. Yani aslında bu bir kıyamet anlatısı değil, bir umut çabası. Bu noktadan sonra ne olacağını tam olarak şöyle bir tabloyla ortaya koyabiliriz. Kurzweil bu tabloya bakıp ne diyor biliyor musunuz? Bunların hiçbir spekülasyon değil. Bunların hepsi katlanarak büyüyen bir bilimsel süreç. Ve daha ekliyor bu noktada. Tekillik insanlığın sonu değildir. Biyolojinin sonudur. Yani bu aslında insanların bir yükseltme alacağı anlamına geliyor. Yani doğal insanla yapay insan arasında bir fark kalmayacak, öyle bir kavram kalmayacak. Yapay zeka ile bütünleşmiş bir insan yani hala insan. Çünkü mesela gözlük takan biri gibi düşünün. Gözü bozulmuş insan ama gözlük takınca da hala insan. Sadece daha iyi görebilen bir insan. Şimdi tabii ki de Kurzweil'in böyle
enteresan düşüncelerin yanında bunların hepsine karşılık bazı eleştiriler de var. Bu eleştirilerin birkaçını bir tablo olarak yine burada sunmak istiyorum. Bence en güçlü eleştirilerden bir tanesi şu. Kursel yalnızca teknoloji eğrilerini projekte ediyor. Ama gerçek dünyada hukuk, politika, etik, ekonomik kriz gibi şeyler var. İşte Kurzweil'in şöyle bir yanıtı var. Kitapta aslında diyor ki yani biyolojik bazı tehlikeleri, yapay zekanın güvensizliği, işsizlik gibi sorunları zaten ele alıyorum. Ama temel argüman şu, insan tarihine bakarsanız teknoloji uzun vadede tüm sorunları aşıyor diyor. Kurzweil'i okuduktan sonra insanlarda iki tepki oluştuğunu düşünüyorum. Birincisi hayranlık ve umut. İşte bu diyor, insanların yaşadığı tüm sorunları, hastalıkları, bir sürü yaşadığımız problemlerin hepsinin bir sonu olacak. İkincisi ise derin bir kaygı. Diyorlar ki bu beni ben yapan şeyleri bitiriyor. Biyolojik olmak, kırılgan olmak, insan olmak. Bunlar zaten insanlığın bir parçası değil mi diyor. Valla her iki düşünce de meşru bence. Kurzweil'in zaten kitabının en güçlü taraflarından biri bu. Bu eleştirilerin hiçbirini yanıtsız bırakmıyor. Kurzweil bir futurist. Dünyanın nereye gideceğini söylüyor. Hani gitmek isteyip de istememek bize kalmış tamamen. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Eğer Kurzweil'in tahminleri gerçekse bu tartışmayı yapmamız için çok az zamanımız kaldı. 2029 3 yıl sonra, 2045 ise 10 yıl sonra. Eğer bu süreçlerin hepsini anlamak, yönetmek ve bir parçası olmak istiyorsak şimdi başlamamız gerekiyor. Ve Kurzweil'in kitabı da bunu yapmak için başlangıç noktalardan bir tanesi. O yüzden bu videoda size bunu anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.